Tepsiye ekmekleri dizdim. Çok da güzel oldu. Tost ekmeklerini tepsiye aldım. Önce fırında bir çıtır çıtır olacaklar. Kızartacağım. Onun üzerine yoğurtlu ve patlıcanlı sos dökeceğim. Sizler için Oktay Usta'nın mutfağında. Hoş geldiniz kıymetli seyircilerim. Güzel böyle pratik tarifler hazırlamak istiyorum. Hafif olsun ama farklı tatlar olsun diyen seyircilerim için güzel şöyle ekmek üzerinde bu güzel böyle üçlü bir sos, yani yoğurt sos olacak. Dereotu, maydanoz ve taze soğanlı karışımlı bir sos ekmeklerin üzerinde. Onun üzerinde ince dilimlenmiş yağsız tavada az yağda kızarmış patlıcanlar. Onun üzerine domates sos. Allah! Dokunmayın keyfine. Efendim burada 9 dilim tost ekmeğimiz var malzemelerimizde. 2 tane patlıcan, sevgili seyircilerim, 3 tane taze soğan, 3 ya da 4 tane domates, sarımsaklı bir domates sos yapacağım çünkü üzerine. Yarım kilo yoğurdumuz var. Süzme yoğurt, dereotu, maydanoz, taze soğan, zeytinyağı, tuz, karabiber. Son derece kolay. İlk tarifimizin ekmeğini hemen fırına atıyorum. Yapacağımız tarifin başlangıcı olarak fırında ekmekler kızarıyor. 180 derecede fırının orta katında alt üst pişirme bölümünde ekmekler kızarırken önce sosu hazırlıyorum. Sosta maydanoz, dereotu üçlü soğanla birlikte biraz zeytinyağı koyayım mı koymayayım mı düşünüyorum. Üzerine domates sos gelecek. Patlıcanlar da yağlı diyeceksiniz. Koymuyorum. Süzme yoğurdu karıştırabileceğimiz bir kap içine alıyoruz. Aldıktan sonra incecik doğramış olduğum maydanoz, dereotu ve soğan gelecek. Birazcık tuz verdim. Önce çırpma teliyle yoğurdu bir karıştırıyorum. Kıvamlı bir yoğurt olması önemlidir. Sulu olmaması gerekiyor. Ekmeği yumuşatmaması için ama üzerinde de bakın böyle kıvamlı durabilmeli. Görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Hemen buraya doğradığım incecik soğanları, dereotu, maydanozu da alıyorum. Böyle bol yeşil, bol malzemeli, güzel bir sos olacak sevgili seyircilerim. Yani yiyenler diyecek ki ben daha önce böyle güzel bir tat tatmadım diyecekleri güzel bir karışım oldu. Bakın görüyor musunuz? Subhanallah, şu karışıma bakın. Damakta gerçekten güzel bir tat bırakır. Tamam, burası hazır. Şimdi yoğurt sosumuz hazır. Ondan sonra hemen peşinden domates sosu hazırlıyorum. Sarımsak, zeytinyağı ve efendim domatesle sosumuz hazırlanıyor. Domates sosumuz için tavaya zeytinyağını alıyorum. Evet, zeytinyağından hemen peşinden doğramış olduğum 2 diş, büyük diş sarımsak, taş köklü sarımsağından şöyle hemen sarımsağı bir döndürüyorum. Hiç bekletmeden hemen doğramış olduğum domatesleri ilave ediyorum. Vay, çok güzel bir domates ve sarımsak kokusu oldu. Tuzunu veriyorum. Biraz da kekik vereceğim buraya. Kekik sevenlerin biberiye olur, kekik olur. Sevdiğiniz baharatlardan biraz pul biber olur. Değirmen, karabiber. Böyle bol baharatlı zeminde yoğurt sosta da çok güzel baharatlar var. Taze baharatlar. Burada da üzerini de böyle kuru baharatlarla zenginleştiriyoruz. Burası tamam. Hemen şimdi fırından ekmekleri alıyorum. Ekmekler çıtır çıtır oldular fırında. Son patlıcan kaldı artık. Sırasıyla ilerliyoruz. Evet. Ekmekler ne durumdasınız canım? Aa, çok güzel kızarmışlar. Ekmekler çıtır çıtır oluncaya kadar fırında kızartıyoruz. Kıymetli seyircilerim, görüyor musunuz? Bakın. Ekmeklerin güzelliğine bakın. Tost ekmeği. Ya da herhangi bir dilim ekmek de tercih edebilirsiniz. Buradaki özelliği çıtır çıtır olması. Ekmekler çıtır çıtır olduğu vakit güzel olur. Çünkü üzerine soslar gelecek. Eğer ki ekmekler yumuşak olursa üzerine koyduğunuz soslarla erime yapar.
Ama kıtır kıtır olup yoğurt sos, patlıcan, üstüne domates sos. Sıra geldi patlıcanlar bölümüne. Buradaki sosumuza biraz da pul biber veriyorum. Kısık ateşte ağırdan sevgiyle pişiyor domates sos. Evet, tüm hazırlıklarımız tamam. Şimdi kıymetli seyircilerim, ekmeklerimizi hemen paylaşayım bakın. Kıtır kıtır olmuşlar. Gayet güzel. Tam istediğimiz kıvamda. Her yeri kızarmış bakın. 180 derecelik fırında her yerini kızarttım. Hazırlıklarımız tamam. Hemen servis edeceğimiz tabağa alıyorum şimdi. Çıtır çıtır olmuş ekmeklerimiz, çok güzel. 9 dilim yaptım. Kişi sayısını istediğiniz sayılarda yapabilirsiniz. Güzel olur. Şimdi buradan ister kaşık yardımıyla, ister spatula ile, eğer kıvamı çok sert olursa şanti torbasına koyup torbadan da sıkabilirsiniz motifli olarak. Şöyle bir paylaştırayım. Çok güzel olmuş. Kalanları da ekmek banmalık, yemelik olmuş sosumuz sevgili seyirciler. Şimdi şöyle sosları paylaştırdıktan sonra bir tanesini tamamlamak istiyorum şimdi. Evet, getiriyorum bakın, ekmeğin her yerine sostan veriyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde kaydırıyoruz. Her yeri sosla kaplandıktan sonra hemen buraya patlıcanlardan diziyorum. İncecik kesilmiş patlıcanlardan. Güzel. Bir dilim daha ver Oktay Usta. Tamam. Yeterli. Buranın üzerine şimdi sos geliyor. Hazırlamış olduğumuz her şey soğuk. Domates sos da soğuk şu anda. Evet, sosu da paylaştıracağım. Sarımsaklı, bol baharatlı domates sos. Altında yoğurdu, üzerine patlıcan. Patlıcan üzerine de domates sos. Hemen buranın üzerine şimdi bir parça maydanoz. Bir parça da şuradan dereotu. Her ikisinden de koyuyorum ve servise hazır hale geliyor. Nasıl oldu? Yemelere doyum olmayan güzel bir tat oldu. Hepsine şimdi sırayla aynı işlemi yapacağım. Sonra da buyurun sofraya diyeceğiz. Patlıcanlı ekmek dilimlerimiz servise hazır hale geldi. Sevgili seyircilerim, üzerine maydanozunu koyuyorum. Güzel, inşallah beğenmişsinizdir. Farklı güzel lezzetler hazırlamaya çalışıyorum. Birbirimizle paylaşıyoruz. Oktay Usta sizlere lezzetleri paylaşıyor. Siz de kanalıma abone olup yorum atıp beğeni butonuna basıyorsunuz. Ama lütfen bildirim zilini açın ki ilk size gelsin bildirimler ve yeni lezzetleri yakından takip edebilin. Hoşça kalın, sağlık kalın. Sofralarınız bereketli olsun. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.